Dankeschön. Evet, burası. Dankeschön, schönen Tag. Evet güzel insanlar, mülteci parlamentosuna gitmek için yola çıktık. İlk aracımızı değiştirdik. Otobüsümüzü değiştirdik. Şimdi trene gidiyoruz. Tren engelliler için binmek lazım. Personel yardımıyla binilebilir diyor. Bakalım nasıl olacak. Bir gidelim bakalım. Trenimiz nasıl? Evet şimdi asansörümüze geldik. Evet, Bahnhof'larda genellikle böyle her klasın olduğu yerde, bakın klas yazıyor. Her klasın olduğu yerde asansörler var. Her bölüme asansörle çıkabiliyorsunuz yani. Şimdi asansörümüz geldi. Bir önceki asansörümüz biraz daha dardı. Bu asansörümüz daha güzel. Daha büyük. Evet şimdi Bahnhof'ta trene bineceğimiz yere geldik. Bahnhof'ta böyle tabelalar var. Bu tabelalarda hangi kapıdan engellilerin binebileceği tekerlekli sandalyeyle nereden bineceğiniz normalde gösteriyor. Bakın burada A, B, C, D diye yazmış. 16. 2 dediği şey iki çeşit var İsviçre'de. Birinci sınıf ve ikinci sınıf diye. İkinci sınıf vagonlar 2 ile gösterilmiş. Birinci sınıf olana 1 ile göstermiş. Ama şu an bakıyorum şey gözükmüyor. Yani hangi kapıdan tekerlekli sandalye bineceğimiz gözükmüyor maalesef. Bakın şurada gözüküyor. Bak. Burada değişiyor. Bakın tek bisikletle girilebilir diyor. Yani engelli aracıyla girileceğine dair bir işaret yok. Bisiklet var. Burası değişmiyor. Evet umarım değişir. Yoksa tren geldiği zaman özellikle uzun trenlerde şey yapamıyoruz. Acaba hangi kapıdan bineceğiz diye bilemediğimiz için engelli kapısını bulmakta zorlanıyoruz. Bulunca da koştur koştur hızlı bir şekilde o kapıya gitmemiz gerekiyor. Kapıyı önceden bilmemiz bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Bir personel vardı. Personel bizi uyardı. Sağ olsun. Dedi ki engelli kapısı ileride. Siz ileriye gelin. Eğer o uyarmasaydı bizi, biz şu an koşmaya devam ediyorduk. Engelli kapısına gelmek için. Ayrıca engelliler için alan oluyor trende. Dankeschön. Evet gördüğünüz gibi bizim kapı şu ileride. Bu Alman treni. Bastırdık. Evet geçtik. Şimdi burada bizim için evet gördüğünüz gibi beyefendi oturuyor bizim oturacağımız yerde. Lütfen buralarda boş bırakalım. Burası engelli için. Sonra biz muhatap oluyoruz. İnmek için. Evet beyefendi inmemekte ısrar ediyor. Bitti hier ya. Evet beyefendi inmiyor. Hala sen. Entschuldigung. Für uns hier. Ya hier. Evet. Oralar da var diyor. Oralara binebilirsiniz diyor. Maalesef böyle. O yüzden burayı mümkün olunca bu alanı engellilere bırakalım. Bilmeyelim. Yani bir sürü yer var. Sizler için bir sürü yerler var. Oralara binmek daha iyi. Evet gördüğünüz gibi burada çağrı için yer var. Bir ihtiyacınız olduğu zaman düğmeye basıp istekte bulunabiliyorsunuz.
Lavabo ihtiyacı için düğme var. Kocaman alan yapmışlar. Engeller için çok uygun. Ama maalesef koskoca trende insanlar gelip yine burayı kullanmakta ısrar ediyor. Koskoca tren zaten sizin için yapılmış. Burada sadece engel için bir alan var. Orayı da siz kullanmayın yani. Evet. İyi günler. Çekime devam. Evet. Bu arada iPhone. Evet güzel insanlar, burada koşuyoruz çünkü burada koşmak zorundayız. Bir önceki trene yetişmemiz lazım. Bir önceki trene eğer hızlıca yetişmezsek tren kaçıyor. Trenler arasındaki süre kısa olduğundan dolayı bu süreyi iyi değerlendirmemiz lazım. Acele etmemiz lazım. Umarım yetişiriz. İnşallah yetişiriz. Eksi 2 miydik mi? Eksi 2 evet. Ya da E'de miyiz? E'deyiz biz şu an. Bak. Ha. Yukarı mı çıktı? Evet. Abi eksi 2'ye bastın da başkası çağırdı. Aa yok. Yok geldi. Evet. Şurada 31 42 43 diyor orası. Şu taraf. Ha, bunları silecek hep. Evet koşmaya devam ediyoruz. Umarım trene yetişiriz. Koşmak zorundayız. Çünkü bir sonraki trene yetişemezsek gideceğimiz mülteci parlamentosu programına geç kalırız. Bu da bizim için güzel olmaz. Vaktinde olmak lazım. Erken yola çıksak olmuyor. Evet, umarım yetişiriz. Asansör nerede? O. Allah. Ortaya bassana ortaya. Düğmeyi göremedik. Şu düğmeyi göremedik. Çok az vaktimiz kaldı. Evet bu arada videoyu bilerek aşağıya tutuyoruz. İnsanların yüzleri gözükmesin diye. Mümkün olduğunca insanların yüzlerini göstermemeye çalışıyoruz. Baba aya. Evet, Allah'tan görevlilerimiz var. Görevli şimdi bize yardımcı olacak. Erste oder zweite Klasse? Zweite. Der Platz gerade 4. Ja, merci. Burası.
Evet, burada da yine insanlar engellilerin oturması gerektiği yeri doldurmuşlar. Onların orayı boşaltmasını bekliyoruz. Evet, yetiştik ama yani görevli olduğu için yetiştik, gördüğünüz gibi. Bu da İsviçre treni. Bakın burada da yine şeyler var. Kahve isterseniz kahve düğmesine basın diye var. Ama maalesef yine burayı da doldurmuşlar. Yani engellilerin olduğu yerlere başkaları oturmasa çok iyi olur. Allah'tan görevli uyardı insanları, burayı boşalttılar. Yoksa binemiyorduk. Evet, ama sonunda ulaştık çok şükür. Evet, Pınar çalışma yapıyor. Hazırlıklarını tamamlıyor. Son hazırlıklar. Parlamenterlere sorusunu soracak. Hazırlıklarını yapıyor. Buradaki yüksekliğe bakar mısınız? Çektim. Evet, gördüğünüz gibi Sile'nin engelli kapısı bile inerken problem oluyor. Normalde engelli kapısının düz bir zemine inmesi lazım. Yine yardımsever bir insan, çok teşekkür ediyoruz ona. İndirmemizde yardımcı oldu. Gördüğünüz gibi şöyle bir boşluk vardı. Buradan indirmemiz çok zordu. Çünkü altında akü var. Akü olduğu için akü yere vurabiliyor. Yüksek olması lazım altının, ama altı alçak tekerlek sandalyenin. Evet. Yine bir macera bitti. Bern'e geldik. Şu an Bern Bahnhof'tayız. Evet, mülteci parlamentosuna ulaşmaya devam ediyoruz. Umarız önümüze daha başka engeller çıkmaz. Evet, asansörden indik. Şimdi Bahnhof'tan çıkıyoruz. Mülteci parlamentosuna doğru devam ediyoruz. Evet. Bende aktivite var herhalde. Uzun uğraşlar sonucunda varacağımız yere, Rathaus'a ulaştık. Evet, şimdi evet, Rathaus'a geldik. Ama burada tabi merdivende asansör ihtiyacımız var. Geçen sene bayağı zorlanmıştık. Şimdi bu asansör için görevli gelecek ve yardımcı olacak diye umuyoruz. Evet, Pınar kendisi yapmaya çalışıyor.
Sistemi öğrendi. O önündeki direği durdurayım mı? Evet, burası çok yavaş gidiyordu. Pınar bayağı bunaldı. Bir de biraz yüksek oluyor, bazı yerlerde korktu. Sonradan onun yanında gitmek zorunda kaldım. Korktuğu için. Ama çok güzel düşünülmüş. En azından merdivenleri çıkmamız kolaylaştı. Çok yavaş da olsa çıktık. Bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyoruz. Korkuyor musun? Sandalyede sabit durduktan sonra aşağı olmaz. Evet, sonunda geldik. Danke schön. Hallo. Danke schön. Hoppa. Immer noch 10 Minuten verfügbar, insgesamt für die Frage und die Antwort. Ja, nächste Kommission ist Kommission 7. Das ist die Produkte mit Beeinträchtigungen. Liebe Gäste und Teilnehmer, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Die Probleme für geflüchtete Menschen mit Beeinträchtigungen beginnen oft schon Ausbildung von fünften Feld Barrierefreiheit. Keine private, keine passende medizinische oder soziale Unterstützung. Doch auch nach Jahren in der Schweiz mit Status F, B oder S stoßen wir weiterhin auf massive Hürden. Beim Zugang zu Bildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung, Mobilität und besonders auch zu geeigneten, barrierefreien Wohnraum. Viele werden mit diesen Herausforderungen allein gelassen, weil es keine Koordination und kaum spezialisierte Unterstützung gibt. Wie wollen Sie politisch sicherstellen, dass diese Menschen nicht länger übersehen werden, nicht länger durch alle Rassen fallen und endlich den gleichberechtigten Zugang zu Rechten und Unterstützung erhalten, den ihnen die
UNO-Behindertenrechtskonvention zusichert. Vielen Dank für diese wichtige Frage, die Sie gestellt haben hier. Und das ist eine Frage, die unsere gesamte Gesellschaft in der Schweiz beschäftigt. Es ist eine sehr wichtige Frage und wir kommen in der Schweiz zu wenig schnell voran in der Barrierefreiheit. Wir haben schon vor über 20 Jahren gesetzliche Grundlagen geschaffen und haben Erfolge erzielt. Wir sind vorangekommen, aber wir sind noch nicht am Ziel. Und insbesondere in dem Bereich jetzt von Flüchtlingen und in diesen Zentren, ich habe die Kenntnis nicht im Detail, wo jetzt die Probleme liegen, aber ich denke, das gilt für uns, das gilt sicher auch für unsere Regierung, wir sind offen, wenn Sie uns auch Hinweise geben können, wo diese Probleme liegen, denn es kann nicht sein, dass gerade in Bezug jetzt auf Menschen, die ein Handicap haben, dass Unterschiede gemacht werden zwischen Schweizerinnen und Schweizern und Menschen, die nicht den Schweizer Pass haben. Ich bin in Kontakt mit 2 NGOs, die sich speziell jetzt für solche Fragen engagieren und ich wäre gerne auch bereit, Punkte von Ihnen entgegenzunehmen, wo es genau Probleme gibt, damit vielleicht auch die NGOs im Gespräch mit uns und der Regierung diese angehen können. Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ich denke, was einfacher ist, ist das Problem der Barrierenfreiheit, weil in den neuen Bundesasylzentren wird das berücksichtigt. Ich war kürzlich in Chiasso, dort ist seit einem Jahr ein neues Bundesasylzentrum offen und es sind wirklich Welten zwischen dem neuen Bundesasylzentrum und dem alten, das nebendran steht. Und dort ist die Barrierenfreiheit, die ist gegeben, was schwieriger ist. Aber vielleicht ist es eben noch wichtiger, ist die psychische Unterstützung und die sonstige Unterstützung. Und dort haben wir wirklich viel Nachholbedarf, nicht nur bei Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern wirklich bei allen Menschen, die auf der Flucht sind und die in die Schweiz kommen. Wir haben vor der Pause schon darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Wir setzen uns dafür ein, auf alle Ebenen im Parlament auch. Wie schwierig es ist, habe ich euch auch schon erzählt. Aber wir bleiben dran. Wir kennen das Thema vielleicht nicht im Detail. Herr Kollege Jost hat es gesagt. Wenn ihr uns Hinweise gibt, ich bin sehr gerne auch bereit, hier mitzuarbeiten. En français, on a coutume de dire qu'une société se juge à la façon dont elle traite les plus humbles, les plus fragiles d'entre les siens. Et c'est vrai que dans la logique aussi du Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme, chez nous on parle toujours des gens qu'on doit protéger avant tout. Ce sont les personnes, les mineurs non accompagnés, ce sont les femmes accompagnées d'enfants qui sont seules, ce sont les personnes handicapées, ce sont les personnes LGBT, on va en parler plus tard. Tous ces gens qui quelque part courent souvent plus de risques et plus de difficultés. Et en fait, pour moi, c'est pas mal chef, hein, mais je dirais que par définition, une personne en situation de handicap qui arrive avec une demande d'asile, du motif qu'on soit correct, devrait en fait permettre le passage en force, une acceptation de la protection d'un État à l'évidence parce que cette personne évite vraiment une aide et cette aide est nécessaire. Si on imagine un refoulement d'une personne en situation de handicap, etc., dans certains pays, c'est quand même, du point de vue purement moral, humanitaire et tout, un drame qui me paraît inacceptable. Et après, quand on est dans le pays, il faut effectivement que le pays pourvoie aux moyens permettant à cette personne de trouver aide, protection, une place de rassurer, un logement adapté, enfin différentes choses. Je vais quand même dire par rapport au handicap, parce que moi comme médecin, je vois des gens qui sont en situation de difficulté, en chaise ou autre, mais par rapport malheureusement aux personnes suisses qui sont là, souvent,
par exemple, pour trouver un emploi, il y a une difficulté. Donc c'est toute la société qui doit se mettre en question, avancer et accueillir les personnes différentes, les personnes en difficulté. Et ça, c'est un énorme défi, mais c'est une priorité. Et je pense qu'à la longue, on va y arriver. Was würden Sie tun, wenn Ihr Sozialberater als Familie mit einem behinderten Angehörigen zu Ihnen sagen und sich so verhalten würde? Sie unterschieden sich nicht von anderen Familien. Geflüchtete sind Menschen, denen in ihre Herkunftsländer ihre Rechte entzogen wurden, die Verfolgung erlebt und deren Leben bedroht wurde. Unter ihnen befinden sich auch Menschen mit Behinderungen, die zusätzlich diesen Belastungen mit psychischen und gesellschaftlichen Barrieren kämpfen müssen. Sie fliehen in Länder, in denen sie an Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit glauben, in der Hoffnung auf ein Leben in Würde. Doch wenn diesen Menschen, insbesondere den Geflüchteten mit Behinderung, grundlegende soziale Rechte verwehrt bleiben, zerbrechen nicht nur ihre Körper, sondern auch ihre Hoffnungen. Dönüş trenimiz gördüğünüz gibi evet paylaştığım başıma geldi. Şimdi buraya evet gördüğünüz gibi binemiyoruz. Evet. Normalde trenin girişi böyle. Engelli girişi böyle mi? Gördüğünüz gibi o sarı rampadan da yok. Evet. Bir sonraki trene bineceğiz mecbur. Maalesef. Personel de yok. Bizimle ilgilenecek. Evet. Bekleyelim. Bir sonraki tren kim bilir ne zamana, nereden, nasıl bineceğiz. Buradan girdik. Engelliye ne yapmamışlar? Bisiklet yerine yapmışlar. Bisiklet yerinden giriyoruz. Bisiklet yerine girmek zorunda kaldık. Evet, Ryan Fall.